Bu videoda sizlerle Pino ile servo motor kontrolü sağlayacağız. Servo motor 0 ile 180 derece arasında farklı açılarda dönebilen ve istediğimiz bir açıda sabit kalabilen bir motor çeşididir. Şimdi sizlerle birlikte bağlantısını öğrenip ardından kodlamasını yapalım. Elimizde Pino kontrol kartımız var. Servo motorumuz, servo motor modül kartımız, bağlantı kablomuz, Pino kontrol kartını bilgisayara bağlarken kullanacağımız USB kablomuz, 9 volt pilimiz ve pil şapkamız var. Şimdi ilk olarak servo motor modül kartına bağlamam gerekiyor. Servo motordan farklı renklerde 3 adet kablo çıkıyor. Bu kabloların renklerine göre servo motor modül kartı üzerindeki pinlere yerleştirme yapmamız lazım. Kahverengi GND'ye, kırmızı 5 volta, turuncu ise dijital kısma denk gelecek şekilde bağlantısını yapıyorum. Ardından elime bağlantı kablosunu alıyorum. Modül kartı üzerindeki rengi de dikkat ederek Pino kontrol kartı üzerindeki bağlantıyı yapacağım. Mor kapılardan dilediğim bir tanesine bağlayabilirim. Ben 2 numaralı kapıya bağlantıyı yapıyorum. Bu dijital 3 pinle denk geliyor. Ardından USB kablomu alıp bilgisayarla Pino kontrol kartı arasındaki bağlantıyı kuracağım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için Arduino programını açıyorum. Program üzerinde bazı küçük ayarlamalar yapacağım. Araçlar menüsüne gelip kart seçeneklerinden Arduino Nano'yu seçmem gerekiyor. İşlemcide doğru işlemciyi seçtiğimden emin olduktan sonra port üzerinden bağlantıyı yapmam gerekiyor. Bağlantıyı da kurduktan sonra kod yazmaya hazırız. Arduino programında öncelikle şu aradaki açıklama satırlarını silelim, kodlarımız daha düzenli görünsün. Setup ve loop olmak üzere iki kısım bulunmaktadır. Setup kısmı program çalıştırıldığında ilk okunan kısımdır ve yalnızca bir kez okunur. Burada biz pinlerin tanımlamalarını yapıyoruz. Giriş pini mi, çıkış pini mi olup olmadığını ve hangi pinlere bağlandığını sensör modüllerimizin bu setup kısmında onları belirtiyoruz. Loop kısmında da kodlarımızı yazıyoruz ve buradaki kodlar sonsuz bir döngüye alınıyor. Program sürekli olarak burayı çalıştırıyor. İlk olarak servo motorun kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Servo motoru kullanabilmek için. Bunun iki farklı yolu var. Öncelikle kendiniz elinizle yazabilirsiniz. Diyez işareti koyduktan sonra include yazıyoruz. Bir boşluk bırakıp küçüktür, büyüktür işareti açıp içerisine servo.h yazıyoruz. Bu şekilde servo kütüphanesini ekleyebiliriz. Daha kısa yolunu göstermek gerekirse taslak menüsüne gelip Library ekle bölümüne geliyoruz. Buradan da hemen servoyu bulup seçiyoruz. Gördüğünüz gibi aynı kodları yazdı. Şöyle alttakini silelim. Servo kütüphanesini ekledikten sonra servo motor için bir isim tanımlaması yapacağız. Sesi büyük olacak şekilde servo yazıyorum ve boşluk bırakıyorum. Hemen buraya bir isim seçiyorum servo motor için. Servo motor diyelim. Ve sonuna noktalı virgül ekliyorum. Artık servo motor yazdığımda bizim kullanacağımız servoyu seçeceğimizi anlayacak program. Hemen setup kısmına geliyorum. Ve servo motoru hangi pine bağladığımı yazıyorum. Bunun için servo motor nokta attach kodunu kullanıyorum. Parantezimi açıp hangi dijital pine bağladıysam onu yazıyorum. 3 numaralı dijital pine bağlamıştık. Parantezimi kapattım ve sonuna noktalı virgülü ekledim. Şimdi servo motorumuzu nasıl döndürmek istiyorsak onunla ilgili kodları da loop kısmına yazacağız. Loop kısmına geldim. Servo motor diyorum. Nokta koyup right yazıyorum. Ve yaptıracağım açı değerini yazıyorum. Bunu da parantez açarak ilk olarak 90 derece diyelim. 90 derecelik açıya gelsin. Sonuna noktalı virgül koyuyorum. Hemen alt satıra inip biraz bekleme süresi veriyorum. Bunu da delay komutuyla yapıyorum. Delay yazıp parantez içerisine şöyle 1000 yazalım. 1 saniye bekleme süresi verelim. Sonuna noktalı virgül koydum. Şimdi tekrar servo motor nokta right diyorum. Ve parantez açıp
dönmesi gereken açıyı yazıyorum. 0 derecelik açıya dönsün. Bunun için de yine bir bekleme süresi verelim. Yine delay dedim. Ve 1 saniyelik bekleme süresini vermiş oldum. Sonuna nokta virgül koymayı unutmadık. Ve hemen yükle butonuna tıklıyorum. Kaydedelim projemizi. Yükleme tamamlandı. Servo motorumuz bu şekilde 90 ve 0 arasında dönüp duruyor. Bekleme süreleriyle oynayarak, açılarla oynayarak farklı şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle hemen USB kablosunu çıkartalım. Bir de pilini takıp bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıralım. 9 volt pilimizi hemen Binoc kontrol kartı üzerindeki güç girişinden takıyorum ve on-off kısmını on kısmına getiriyorum. Kapatalım. Evet, servo motorun kullanımı bu şekilde oldukça kolay. Sizler de servo motor modülünü kullanarak bariyer, silecek sistemi, robot kol gibi birçok farklı proje yapabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.